Herkese merhaba, Nefis Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates çanağında mantarlı tavuk sote tarifi vereceğim. Tarifimde kullanılan malzemeleri açıklamalar kısmına miktarlarıyla beraber yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Video içerisinde de neler kullandığımı yine söylüyorum arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapımına geçmeden önce videoma like atıp aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Tarifimizin yapımına başlayabiliriz. İlk olarak patateslerimi ikiye kesiyorum. Ortadan ikiye. Ve bir aparat yardımıyla bu patateslerin içerisine oyuyorum. Bütün patateslerimizi bu şekilde içini oyarak hazırlayalım. Çanak haline getirelim. Bir tencere ya da tavada derin yağda patateslerimi kızartacağım. Patatesleri isterseniz az bir yağ ile fırına da verebilirsiniz. Daha sağlıklı olsun istiyorsanız. Fakat lezzetli olsun istiyorsanız patateslerinizi kızartmanızı tavsiye ederim. Çanak haline getirdiğimiz patateslerimizi yağın içerisine koyup kızartmaya başlıyoruz. Patateslerimizi hazırladık. Şimdi sotemizi hazırlamaya geçebiliriz. Bir tencereye 4 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Ocağımın altını açtım ve içerisine tavuklarımı ve 2 diş sarımsağımı ekliyorum. Tavuklarımın rengi dönene kadar tavuklarımı pişireceğim. Bu arada tavuğunuzu göğüs olarak kullanabilirsiniz, baget olarak kullanabilirsiniz, kalçalı but kullanabilirsiniz. Ben kalçalı but kullanacağım. But kısmından kullanırsanız soteniz daha lezzetli olur. Onu söylemek isterim. Tabii ki göğüsten de yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Tavuklarımı rengini döndürdüm. İçerisindeki diş sarımsağım var. İçerisine diğer malzemelerimi de ekliyorum. Şöyle yeşil biber ve kırmızı biber doğradım. Biraz iri parçalar halinde doğradım. Parçalar şu şekilde arkadaşlar. Biraz iri parçalar. Mantarını da atalım. Baharat olarak birer çay kaşığı kırmızı toz biber, karabiber, pul biber, kimyon ve köri atıyorum. Sizler baharat konusunda dilediğiniz, yakıştırdığınız baharatları da atabilirsiniz. Baharatlarımızı da atalım. Yine damak tadınıza göre tuz eklemesi yapabilirsiniz. Ürünlerim pişerken domateslerimi de hazırlayıp geliyorum. Domates de atacağım. Salça kullanabilirsiniz. Domates sosu kullanabilirsiniz. Ben domates sosu kullanacağım. Onu da hazırlayıp hemen tenceremize ilave edelim. Şöyle domates sosumu da ekledim. Sotemizi güzel bir şekilde pişirelim arkadaşlar. Ve bir taraftan da beşamel sos hazırlayacağız. Hem beşamel sos nasıl olur onu da anlatmış oluruz. Bir tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. 1 yemek kaşığı da tereyağı koydum. Bunları güzelce ısıttıktan, erittikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Ve unumu kısık ateşte kavuruyorum. Unumu 1-2 dakika kavurduktan sonra sütümü ekleyeceğim yavaş bir şekilde. 1 su bardağı kadar süt ekliyorum. Ve topaklanmaması için karıştırıyorum. Sosumu karıştıra pişireceğim. Beşamel sosum hazır arkadaşlar. Kıvamı biraz akışkan şekilde olacak. Şöyle göstereyim size. Kıvamı bu olacak arkadaşlar. Şimdi bu aşamada altını kapatıyorum ve tüm malzemelerimi birleştirmeye geçiyorum. Patateslerimi bir borcama aldım ve içerisine hazırladığım soteden dolduruyorum. Bütün patatesleri doldurduktan sonra yaptığımız beşamel sosumuzdan da patateslerimizi ekleyeceğiz. Hepsine koymayacağım arkadaşlar. 3 tanesine koyacağım. 3 tanesine koymayacağım. Sizler de beşamel sos seviyorsanız yapıp üzerlerine ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Beşamel soslarımız sonrasında şöyle biraz da kaşar eklemesi yapıyorum. Şimdi salçalı sosumuzu hazırlayalım. Salçalı sos için 1 tatlı kaşığı salçaya biraz tuz ekledim. Salçanız tuzluysa eklemeyin. Şöyle 1 su bardağı kadar da sıcak su koyuyorum. Salçamı eritiyorum. Ve bu sosu hazırladığım ürünüme ekliyorum. Artık fırın için hazırız.
Yemeğimi fırında 180 derecede 30 dakika kadar pişireceğim. Yemeğimi fırından aldım. Şimdi servise hazırlıyorum. Tarifimizin yapılışı bu kadardı. Akşama ne yapsam diye düşünenler için, misafirleriniz için gerçekten çok lezzetli ve şık sunumlu bir yemek oldu arkadaşlar. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.